Merhaba herkese. Bugün size Homo Deus kitabından bahsedeceğim. Yazar bundan önceki kitabı Sapiens'te ilk insandan bugüne kadar olan süreci anlatıyordu. Bu kitapta ise yarını anlatıyor. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Dünyada artık doğal kıtlıklar kalmadı. Sadece siyasi kıtlıklar var. Eğer Suriye, Sudan ya da Somali'de insanlar açlıktan ölüyorsa bu bazı siyasetçiler böyle istediği için oluyor. Terör büyük bir züccaciye dükkanını dağıtmaya niyetli bir sineğe benzer. Sinek güçsüzdür. Tek başına bir fincanı bile hareket ettiremez. Bu yüzden kendine bir boğa bulur, kulağına girer ve vızıldamaya başlar. Boğa korku ve öfkeyle çıldırıp dükkanı alt üst eder. Geçtiğimiz 10 yılda Orta Doğu'nun başına gelen de bundan ibaret. Radikal İslamcıların Saddam Hüseyin'i alt etmesi mümkün değildi. 11 Eylül saldırılarıyla kışkırttıkları Amerika onların yerine Orta Doğu dükkanını yerle bir etti. Şimdi de enkazın içinden yeşeriyorlar. Bizi Orta Çağ günlerine sürükleyip orman kanununu geri getirmek isteyen teröristler aslında bunu gerçekleştiremeyecek kadar zayıflar. Bizi kışkırtsalar da nihayetinde her şey bizim tepkilerimizde bitiyor. Orman kanunu yeniden yürürlüğe girerse eğer bunun suçlusu teröristler olmayacak. Tarih okumak, geçmişin sımsıkı tutunan o soğuk elini gevşetmeyi amaçlar. Tarihi öğrenmek için en iyi motivasyon, geleceği tahmin etmek değil, kendinizi geçmişten kurtararak başka yazgılar tasavvur edebilmektir. Her birimizin beyni sürüngen bir öz üzerine kurulu ve fiziksel yapımızda yine değişim geçirdiğimiz sürüngenlere dayanıyor. Sonuçta modern insan kökeninin sahiden de sürüngenlere dayandığını keşfettiğinde Tanrı'ya isyan etmiş ve onu dinlemeyi, hatta varlığına inanmayı bile reddetmiştir. Evrimsel açıdan bakıldığında insanın özüne en yakın şey olan DNA'mız bir sonsuzluk makamı olmaktan çok bir mutasyon ve değişim aracıdır. Ruhlarını terk etmektense evrim teorisini reddeden büyük bir çoğunluğu korkutan da budur işte. Bildiğimiz kadarıyla sadece Sapiens sayısız yabancıyla esnek ilişkiler kurabiliyor. Ebedi bir ruha ya da özel bir tür bilince sahip olduğumuz iddiasının aksine elle tutulur bu yeteneğimiz dünyadaki hükümranlığımızı açıklamaya yetiyor. Yazı insanların ve toplumların algoritmik bir düzen kurabilmesini mümkün kıldı. Okuryazar olmayan toplumlarda insanlar tüm hesapları kafalarında yaparak kararlar alırlardı. Okuryazar toplumlardaysa insanlar çeşitli ağlar şeklinde organize olur. Her birey devasa bir algoritmanın içinde sadece küçük bir adımdır ve algoritma önemli kararları bir bütün olarak verir. Bürokrasinin özü de budur. Bir varlığın kurgusal olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Oldukça basittir aslında. Acı çekiyor mu diye sorun yeter. İnsanlar Zeus'un tapınaklarını yaktığında Zeus acı çekmez. Euro değer kaybettiğinde Euro kederlenmez. Bankalar battığında banka mağdur olmaz. Bankalar ve devletler metaforlardan ibarettir. Fakat savaşta yaralanan bir askerin acısı gerçektir. Yiyecek tek lokması olmayan yoksul bir köylü gerçekten eziyet çeker. Annesinden ayrılan yeni doğmuş bir buzağı gerçekten ıstırap duyar. Gerçeklik budur. Savaşı anlamak istiyorsanız tepedeki komutanlara ya da gökteki meleklere değil, sıradan erlerin gözlerinin içine bakmanız gerekir. Dinlerin sosyal düzeni koruma ve büyük çapta işbirliği organize etme aracı olduğu önermesi, dini en önemli ruhani yol olarak görenler için can sıkıcı olabilir. Etik yargılarla olgusal önermeleri ayırmak her zaman kolay değildir. Dinlerin olgusal önermeleri etik yargılara dönüştürerek aslında oldukça basitçe aşılabilecek tartışmaları üstü kapalı hale getirmek ve ciddi karışıklıklar yaratmak gibi rahatsız edici eğilimleri vardır. Öteki dünyada bir cennet olduğuna inanan insanlara nükleer silahların verilmemesi gerektiği gibi küresel ekolojinin kaderi de yüksek teknolojili gemiye inanan insanlara teslim edilmemeli. Pakistan ve Mısır gibi ülkeler iyi bir büyüme hızı tutturabilseydi, vatandaşları özel arabaların ve dünyevi bolluğun keyfini sürmek dururken radikallerin peşine düşmeyecekti. 21. yüzyılın başında ilerleme treni bir kez daha perondan ayrılmak üzere. Bu belki de Homo sapiens isimli perondan yapılacak son sefer olacak ve treni kaçıranların ikinci bir şansı olmayacak. Trende bir yeriniz olsun istiyorsanız bu yüzyılın teknolojisini, özellikle de biyoteknolojiyi ve bilgisayar algoritmalarının gücünü kavrayabilmeniz gerekiyor.
Beden, beyin ve zihin 21. yüzyılın temel ürünleri olarak konumlanırken, bunları üretmeyi bilenlerle bilmeyenler arasındaki fark, İngiltere ile Sudan'dan çok daha derin olacak. Hatta Sapiens ile Neandertaller arasındakinden bile daha büyük bir farka şahit olacağız. 21. yüzyılda ilerleme trenine yetişenler, yaratmanın ve yok etmenin ilahi kudretini elde ederken, geride kalanlar yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar. Organik verinin yerini inorganik veri alacak. Yakın gelecekte siz kitap okurken kitaplar da sizi okuyabilir. Ancak siz okuduklarınızın çoğunu hızla unuturken sistem tek bir detayı bile unutmayacaktır. Tabii bir yandan da tam anlamıyla kim olduğunuzu bilmesini ve dilediği zaman sizi açıp kapatabilmesini mümkün kılacak. Bu yolun sonunda birey dini bir fantazi olup çıkarken gerçeklikte bireysel merkezleri olmayan, sınırları belirsiz biyokimyasal ve elektronik algoritmalardan oluşan bir ağa dönüşecektir. Bu bir bağlamda 21. yüzyılda veri işleme sistemlerinin yine değişim geçirebileceği, demokrasinin zayıflayarak yok olabileceği anlamına gelebilir. Verinin hacmi ve hızı arttıkça seçimler, siyasal partiler ve meclis gibi saygın kurumlar etik dışı oldukları için değil, veriyi yeterince hızlı işleyemedikleri için köhneleşir. Bu kurumlar siyasetin teknolojiden daha hızlı değiştiği bir dönemde doğmuştur. Sanayi devrimi 19. ve 20. yüzyıllarda siyasetçi ve seçmenlerin kendi rotalarını belirleyerek teknolojik gelişmenin bir adım önünde olmalarını sağlayana kadar yavaş gelişme göstermiştir. Siyasetin ritmi buhar gücünün revaçta olduğu günlerden bu yana pek değişmezken teknoloji birinci vitesten dördüncü vitese geçti bile. Teknolojik devrimler siyasi ilerlemeyi hızla geride bırakırken hem milletvekillerinin hem de seçmenlerin kontrolü kaybetmesine neden oluyor. Günümüzdeki demokratik yapıların yeterince hızlı veri toplama ve işleme kabiliyetine sahip olmaması bir yana, çoğu seçmen biyoloji ve sibernetik alanlarında fikir üretebilecek bilgiye sahip değil. Bu yüzden geleneksel demokratik siyaset olaylar üzerindeki kontrolünü kaybediyor ve geleceğe dair anlamlı planlar yapamıyor. İktidar boşlukları uzun sürmez. Eğer 21. yüzyılın geleneksel siyasi yapıları veriyi anlamlı bir vizyon elde etmek için yeterince hızlı işleyemezse, yerini yeni ve daha etkin yapılara devredecektir. Bu yeni yapıların ister demokratik ister otoriter olsun, bundan önceki siyasi kurumlardan tamamen farklı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu noktada önemli olan tek soru, bu yapıları inşa ve kontrol edenin kim olacağıdır. İnsan türü artık bu iş için yetkin değilse, belki de bu görevi başkaları üstlenecektir. Dataizme göre Homo sapiens köhne bir algoritmadan ibaret. Nihayetinde insanların tavuklardan ne gibi bir üstünlüğü var ki? Sadece bilgi akışları tavuklarınkine göre çok daha karmaşık bir örüntü üzerinden sağlanıyor. İnsanlar daha çok veriyi işleyip daha iyi algoritmalarla işleyebiliyorlar. Bu ifade gündelik dilde insanların sözde daha derin hisler ve daha üstün düşünsel yetilere sahip olduğu şeklinde karşılık bulur. Ancak hatırlayacağınız üzere hakim biyolojik dogma duyguların ve zekanın da algoritmadan ibaret olduğunu söylüyor. Bu kitapta özetlenen tüm senaryolar kehanetlerden ziyade ihtimaller olarak okunmalıdır. Bu ihtimallerin bazıları hoşunuza gitmiyorsa gerçekleşmesini önleyecek yeni fikirler üretmekte ve bunlara uygun davranmakta tamamen özgürsünüz. Bu üç süreç bu kitabı okuduktan çok sonra bile aklınızda kalmasını umduğumuz 3 soruyu beraberinde getiriyor. 1. Organizmalar birer algoritmadan, yaşam da veri işlemeden mi ibarettir? 2. Zeka mı daha değerlidir yoksa bilinç mi? 3. Bilinci olmayan ama yüksek zekalı algoritmalar bizi bizden daha iyi bilecek duruma geldiğinde toplum, siyaset ve gündelik hayat ne olacak, neye benzeyecek? İzlediğiniz için teşekkürler.